Evet arkadaşlar, şu an Belgrad'a geldim. Aylova Caddesi'ne geldik. Burası aynı İstiklal Taksim gibi bir cadde. Etrafı şöyle göstereyim size. Binalara bakın. Da Filipinli arkadaşım evi. Birlikte geziyoruz. Evet, Belgrad'dan selamlar herkese. Evet arkadaşlar, Belgrad Mihailova Caddesi'nde geziyoruz. Kinyez Mihailova Caddesi. Bu da yeni tanıştığım Filipinli arkadaşım. Birlikte geziyoruz. Evi, say hello my friends. Are you a blogger or what? Do Maybe you blog? Do you blog or no? love. Çok eğlenceli bir cadde burası arkadaşlar. İkindin tam da böyle serin vakitte çıktık gezmeye. Ya bu cadde çok hoşuma gitti arkadaşlar. Kinyez Mihailova Caddesi. Burası böyle işte yürüyüş yapılan, güzel mağazaların olduğu, insanların dolaştığı cadde. İstiklal Caddesi gibi ama benim daha çok hoşuma gitti burası. Daha temiz, daha güzel. Evi, are you hungry or angry? Hungry, super hungry. Are you sure? See you soon. I'm gonna eat your phone. Evi çok acıkmış. Sinirlendin mi acıktın mı diyorum. Sinirlenmedim, acıktım mı? No, angry. I am hungry. Oh, here. We're going. Okay, I took. Here. Şimdi Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gezmeye başladık. Mihailova Caddesi'nden aşağı doğru yürüdük. Karşımıza Cumhuriyet Meydanı çıktı. Burası Sırbistan Ulusal Müzesi, National Museum. Burası gençlerin buluşma noktası diyebiliriz. Aynı zamanda Mihailova Caddesi'nin yanındaki meydan oluyor. Çok güzel, hoş bir ortam var. Buraya öğleden sonra geldik. Hava serin, şu anda tam gezecek vakit. Şehri gezmeye başladık. Şehir çok düzenli ve temiz. Her yer gençlerle dolu. Ortam cıvıl cıvıl. Evet, karşıdaki bina müze. Devasa bir bina arkadaşlar. Meydanlar, caddeler çok geniş burada. Şu karşımdaki Sırbistan Ulusal Parlamentosu. Hemen arkada görünen kilise, biraz önce ziyaret ettiğim Aziz Mark, Sen Mark Kilisesi. Hemen yanında da bu bina var. Ne olduğuna birazdan bakacağım. Burası Sırbistan'ın, yani Belgrad'ın en ünlü oteli. Hollywood ünlüleri, Tarkan, Athena Gökhan vesaire çeşitli ünlüler geldiğinde hep bu otelde kalıyorlarmış. O da bilgi olsun diye söylüyorum. Şu an Kale Meydan'da, Kale Meydan diye söyleniyor burada. Osmanlı'dan beri ismi değişmemiş. Kale Meydan'da Tuna Nehri ile Sava Nehri'nin kesiştiği yere bakıyoruz. Rüzgar da çok tatlı esiyor. Manzara harika. Manzara harika arkadaşlar.
Karşıda nehrin kenarındaki diskoteklerde geceleri eğlence oluyor. Buranın gece hayatı çok meşhur. Evet, Tuna ve Sava Nehri'nin kesiştiği yerdeyiz. Manzara harika. Manzarayı izliyoruz. Hi, baby. Ja, dokładnie on się zajmuje na tym, jak Massachusetts. Ja değiş vakasıyım. Kelebekler. Biraz sonra gün batımı başlayacak. Çok güzel. Tuna ve Sava Nehri'nin kesiştiği yerdeyiz. Belgrad Skadarlija bölgesine geldik. Burası eskiden Çingenilerin mahallesiymiş 1800'lü yıllarda. Daha sonra böyle kafe ve restoranlar açılmış. Güzel bir ortam oluşmuş. Evet. Evet, Skadarlija bölgesi. Bizim Alaçatı gibi arkadaşlar. Can you take me picture on the road? Okay, wait please. Wait. Like Greece Music Taverna, yeah? I think. Yunan müziği çalıyorlar. Very romantic. No, Italian. İtalyan müziği. Evet, çok güzel ortam var arkadaşlar. Ortam 10 numara. Old Datça and Did you take me picture? Did you take me picture while I'm walking? do you want picture? Yeah, I've been wanting picture over there, but you're not. Bu beni peşine taktı, öyle gezdirip duruyor. Bakalım sonu hayırlısı inşallah. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Let's go in the front. Evet, İtalyanca müzikler çalıyorlar burada. Ortam müthiş arkadaşlar. Belgrad Skadarlija bölgesi. Evet, şu anda Belgrad'da Aziz Savak Katedrali'nin önündeyim. Bu Balkan coğrafyasında hemen her şeyin Osmanlı'yla bir bağlantılı hikayesi var. Buranın hikayesi de şöyle, söylenilene göre Osmanlı hakimiyetindeyken Sırplar ayaklanmışlar, ellerinde Sırp bağımsızlığını temsil eden bayraklarla yürüyüş yapmışlar. Bunun üzerine ismini hatırlamadığım bir Osmanlı paşası onlara gözdağı vermek için Aziz Stefan'ın tabutunu mezarına çıkartmış, bu kilisenin bulunduğu noktada yakmış. Sırplar da bu olayı hatırlamak için yerine 1935 yılında bu katedrali inşa etmişler. Katedral henüz tamamlanmamış, çeşitli sebeplerle ya ödenek gelmemiş ya işte kendi ekonomileri el vermemiş.
hala yapımı devam ediyor ve tadilatta şu anda. İnşallah içini görebilirim. Bazen tadilatta olduğu için bazı kısımları kapatıyorlar. Başka söyleyeceğim, katedralin yüksekliği 85 metre. Bittiğinde Avrupa'nın ve Sırbistan'ın en büyük katedrali olacağı söyleniyor. Aslında bu bir katedral değil, kiliseymiş. Büyüklüğünden dolayı katedral diyorlar. Saint Stefan ya da Sveti Stefan Katedrali. Bu arada Sveti Stefan bir hükümdar oğluymuş. Kimilerine göre de babası önemli bir devlet memuruymuş. Kendisi aslında barışçı biriymiş ve Sırp Ortodoks Kilisesi'nin kurucusu ve baş rahibiymiş. Şimdi katedralin içini görmeye gidelim. Evet, katedralin içindeyiz. Olağanüstü güzel. Ayasofya'dan esinlendiğini söylüyorum katedralin yapımında. Ayasofya'ya da çok benziyor. Evet, şu an Sveti Stefan yani Saint Stefan Katedrali'nin içindeyim. Olağanüstü güzel olduğunu söyleyebilirim. Bu tavanlardaki fresklerin yapımında böyle zoomladığımda görülüyor sanırım. Küçük küçük böyle mozaikler yapıştırılarak oluşturulmuş bu resimler. Bu freskler. Düşünün bunun zorluğunu siz hesap edin artık. Yapımı 1935 yılından beri devam ediyormuş bu katedralin. Bir türlü bitirilememiş. Bazen de böyle Avrupa'da bazı kiliselere bilerek bitirmiyorlar ki hikaye turistlerin ilgisini çeksin diye. Mesela Barcelona'daki La Sagrada Familia Kilisesi için de bitmeyen kilise derler. İsteseler bitirirler ama bitirmiyorlar. Yalnız burada durum biraz farklı olabilir. Rusya'dan gelen ödenekle yapılıyormuş burası. Biraz da kendilerinin halkın bağışlarıyla. Evet, papaz efendiler de gidiyor. Burası bittiğinde Balkanların ve Avrupa'nın en büyük katedrali olacakmış. Daha doğrusu kilisesi. Burası aslında kiliseymiş fakat büyüklüğünden dolayı katedral diye halk adlandırıyormuş. Hikayesini de anlatmıştım. Aziz Stefan bir kral oğluymuş veya üst düzey bir Sırbistan'da üst düzey bir yöneticinin oğluymuş. Bazıları kral diyor, bazıları babası yöneticiydi diyor. Her neyse kendisi Sırp Ortodoks Kilisesi'nin kurucusu ve aynı zamanda başpiskoposu. Yine Aziz Stefan'ın da Osmanlı ile şöyle bir bağlantısı var. Yolları kesişmiş. Bizim Osmanlı paşalarından birisi Sırplar burada bağımsızlık için ayaklandıklarında ellerinde Sırp flamalarıyla geçit yaptıklarını gördüğünde onlara gözdağı vermek için Aziz Stefan'ın başka bir yerde olan tabutunu yerinden toprağın altından çıkarttırmış, kemiklerini getirmiş bu kilisenin bulunduğu tepede yakmış. Bunun üzerine de Sırplar bu olayı unutmamak için bu katedrali inşa ettirmişler. 1935 yılından beri yapımı devam ediyormuş. 85 metre yüksekliği var. Bizim İstanbul'daki Ayasofya Camii'ne benzetiliyor. Bittiğinde Avrupa'nın ve Sırbistan'ın en büyük katedrali olacakmış. Yani muhteşem diyebilirim. Ayasofya'ya defalarca gitmiş bir insan olarak söyleyeyim. Gerçekten de Ayasofya'ya benziyor. Yani bence orayı taklit etmeye çalışmışlar. Tabi burası yeni. Ayasofya'nın manevi havasını elbette vermez. Ama bu katedral de gerçekten muhteşem olmuş. Yani gördüğüm en güzel katedrallerden biri diyebilirim. Muhteşem. Evet, burası Ada Ciganlia. Sava Nehri'nin ortasında böyle bir ada varmış. Buradan o adadan karaya bir yol yapmışlar. Karayoluyla bağlantı yapmışlar daha doğrusu. Burası
Sırbistan'ın denizi diyebiliriz. İnsanlar burada denize giriyorlar. Yemek yiyorlar. Biz de geldik bakalım. Ortam fena görünmüyor. Az ileride de bilmiyorum nerede olduğunu, çıplaklar kampı varmış. Çıplak insanlar da oraya gidiyormuş. Etrafta da güzel restoranlar, kafeler var. Yemek yemek için yerler var. Birazdan ben de onlardan birinde oturup cevapçıcı ya da pleskaviça yiyeceğim. Cevapçıcı Balkan köftesi, parmak köfte gibi. Pleskaviça da hamburger şeklinde olanlar verilen at. Bütün Balkan'da var. Güzel, lezzetli. Belgrad'da pazar yeri. Evet, şimdi pazar yerine gideceğim. Böyle çok güzel çatıları var. Hoş. Belgrad'da pazar yeri. Meyvelerin fiyatları genellikle 20-30 lira civarında. Bütün Orta Avrupa'da olduğu gibi burada da hep yaşlı kadınlar satıyor sebzeyi, meyveyi. Alışverişi de onlar yapıyor. Bak, beri var. Yaşlı kadınlar. Yalnız bu pazar fazla canlı, hareketli bir pazar değil. Merkeze çok yakın ama. Burada genellikle böyle diğer bazı şeyler çok fazla var. Bunlar da tek verim var. Evet, Tuna Nehri'nin kenarındayım. Birazdan karşıda müziğin geldiği yere doğru gideceğim. Evet, bu karşıda gördüklerinizin hepsi gece kulübü. Hava kararınca insanlar gelmeye başlıyor. Buralarda böyle insanlar yürüyüş yapıyorlar. Bugün Belgrad'da inşallah son günüm. Karşımda, sol tarafımda Branko Köprüsü var. Burası eski Belgrad'ı yeni Belgrad'ı yani Novograd'a bağlıyor. Hemen köprünün ayağında da barlar başlıyor. Karşıda gördüklerinizde yüzen kulüpler. Yani gece kulüpleri. Biraz sonra hava kararmaya başlayınca insanlar öyle dolaşıyorlar. Evet, sağ tarafta da restoranlar, kafeteryalar var. Evet, Avrupalılar akşam yemeğine çok önem verirler. Özellikle bir yerlerde akşam oturup yiyip içip sohbet etmeyi çok severler ve buna çok önem veriyorlar. Evet, gördüğümüz nehir de Tuna Nehri. Bildiğim kadarıyla 25 ülkeden geçiyor. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Tuna Nehri'nin üzerindeki diğer köprü. Videoyu diğer köprünün ayağından çekiyorum. Branko Köprüsü'nün. Bu Branko Köprüsü. Evet, Tuna Nehri manzarasını görüyorsun. Akşam mehtaba karşı gece tekne turları oluyor arkadaşlar. Evet, nehrin iki tarafı karşılıklı kafeterya, bar, disco, eğlence yerleri, yemek yemek için restoranlar. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Çok güzel. Evet, Sava Köprüsü'nün üzerine çıktım Belgrad'da.
Evet, Kaş'taki köprü eski köprü, Old Bridge. Üzerinde bulunduğum köprü Sava Köprüsü. Evet, şu Kaş'ta gördüğünüz kule, kilisenin kulesi. Benim kaldığım otel hemen o kulenin yanında. Yani çok merkezi bir nokta. Evet. Tuna Nehri'nde gezinti yapan tekneler. Aynı zamanda gezinti yapan böyle hatunlar. Evet. Belgrad'da son günüm. Otelimde Kaş'taki kulenin yanında. İnanılır gibi değil arkadaşlar. Şu Kaş'taki kulenin yanında benim otelim var. Oradan şimdi fark ettim. Karşıda Sabah Katedrali görünüyor. Bugün oraya kadar yürümüşüm. Neden yorulduğum şimdi daha iyi anlaşılıyor. Bakın Sabah Katedrali'nin kubbesi görünüyor. Bendeki akıl işi değil. Yani orada düşünün. Kulenin buraya geri döndüm. Dönüşte otobüsle döndüm ama kulenin buradan düşünün Belgrad'ın öbür ucuna yürümüşüm. Sabah Katedrali'ne kadar. Kinyes Mihailova Caddesi. Çok güzel bir cadde. Çoğunlukla genç nüfus var burada. Eğlenmeye geliyorlar. Her yer cıvıl cıvıl. Belgrad Kinyes Mihailova. İnanılmaz turistik bir yer burası. Her yer tıklım tıklım. Her yer gençlerle dolu. Evet, Kale Meydan'dan Tuna Nehri'ne bakıyoruz şimdi. Belgrad'ın gece görüntüsünü görüyorsunuz. Bütün Avrupa ülkelerinde olduğu gibi gençler akşam saatlerinde bir araya geliyorlar, içiyorlar, sohbet ediyorlar. Bütün Avrupa gençlerinde adet arkadaşlar, akşam üstü içkilerini alırlar, hava kararınca beraber sohbet edip içerler. Yani ne yaparlar ederler, erkenden tekel bayine giderler, içkilerini alır hazırlarlar. Akşamda parklarda böyle yerlerde içerler. Evet, Sava Nehri ile Tuna Nehri'ni görüyorsunuz. Bu karşı taraf yanılmıyorsam Novograd oluyor. Yani yeni Belgrad oluyor. Karşıda da kulüpler, diskolar var aşağıda. Birazdan o tarafa gideceğim ben de. Merak ettim. Evet. Belgrad'da Tuna Nehri'nin görüntüsü.
Kale meydan. Müzik seslerini duyuyorsunuz. Karşıda kulüpler var. Sesleri duyuyor musunuz bilmiyorum. Evet, Tuna Nehri'nin gündüzü de gecesi de çok güzel. Tuna ve Sava nehirleri kesişmişler. Tuna Avrupa'da 25 tane ülkeye geçiyormuş yanılmıyorsam. Prenses Lubisa konağı. Hemen otelimin yanında. Gençler akın akın geçiyor. Belgrad, Sırbistan. Evet, Belgrad otobüs garının önündeyim. Birazdan Subotica'ya gideceğim. Sınırda bir şehir. Evet. Karşımda gördüğünüz vatandaş Aziz Stefan. Neredeyse Sırbistan'ın hiçbir semti yok ki adı Stefan olmasın. Her yerde Aziz Stefan Katedrali, Aziz Stefan Bulvarı, Aziz Stefan heykeli. Ama çok güzel bir heykel yapmışlar. Şöyle bir göstereyim. Evet. Yazıyor burada Stefan diye. Burada Kiril alfabesini biraz öğrendim ama gerçekten okuması zor. Evet. Bakın şu heykel. Heykel alt kısmındayız. Daha doğrusu anıtım. Burada Hristiyanlıkla ilgili temaları rölyef şeklinde hazırlamışlar. Aziz Stefan'ı bir Osmanlı paşası, pardon, Aziz Stefan'ın daha doğrusu kemiklerini bir Osmanlı paşası katedralin bulunduğu yerde yaktırmış. Sırplar Osmanlılara karşı ayaklandı diye. Tabutunu getirtmiş. Aziz Stefan katedralinin bulunduğu noktada yaktırmış. Bundan dolayı da tam o noktaya Aziz Stefan Katedrali'ni inşa etmişler.